Kimsin? 3'e hoş geldiniz. Bu sefer telefon düşmedi. Evet, kameranın dökülmemesi iyi oldu. En son Slovakya'ya yerleşmek üzere 4 valiz ve 1 kediyle Yola çıkmıştık. Binmiştik. Uçaktaki kediyle ilgili gerginlikleri anlattık ve vardık. Ama Evet. Viyana'ya vardık. Viyana'ya vardık. Daha önceki videoda söylediğimiz gibi Bratislava'ya direkt uçuş yok. Viyana'ya gidip oradan araba kiralayıp Araba kiralı. Çok eşyamız vardı. çok eşyamız vardı ama yani otobüse de koyabilirdik aslında. Yarım saat, 1 saatlik bir yol otobüste. Yani böyle hani çok eşyamız var, araba kiralayalım. Kolaylık olsun diye. Ve 15 günlük bir Airbnb tutmuştuk. Şehir merkezinde tek oda. Dedik ki herhalde 15 gün içinde bir ev buluruz. Çünkü ne kadar zor olabilir ki diye düşündük. Ama zor oldu. Yani özellikle emlakçı bulmak zor oldu. Çünkü hani bizdeki gibi her sokağın, her mahallenin 2-3 tane emlakçısı falan yok. Emlakçılar böyle internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İşte randevu istiyorsunuz. Randevuyla o eve bakacağınız günü, saati size verirlerse veriyorlar. Çünkü genelde İngilizce konuşmaktan da imtina ediyorlar. Ya o zamana kadar tabii sadece turistik sebeplerle yurt dışına çıktığımız için, benim için ve sanırım Yiğit'in de öyleydi. İnsanların iş bitiriciliği benim için dünyanın her yerinde aynıydı mesela. Ben bilmiyordum. Hani Türkiye'deki insanların ne kadar iş bitirici, ne kadar çözüm odaklı, ne kadar pratik olduklarını, diğer ülkelerde yaşayan insanlara göre bu konuda ne kadar ileride olduklarını bilmiyordum. Bana göre dünyanın her yerinde bu iş böyleydi. Yani ev arayan ev bulur. Çünkü bunun emlakçısı, aracısı vardır. Zaten o da para kazanmak istiyordur. Yani işinin doğası gereği yani. Biz şok. Hiçbir yerde emlakçı yok. Yazdıklarımız bize cevap vermiyor. Nerelisiniz diye soruyorlar. Türkiye diyoruz, cevap vermiyorlar. İşte 40 tane eve soruyorsunuz. 10 tanesinden cevap geliyor İngilizce olduğu için. Ya diyorlar ki işte sitemizde ilanlar var, onlara bakın. Siz onlara şartlarınızı söylüyorsunuz, atıyorum şu kadar paraya şu kadar odalı bir ev istiyorum falan diyorsunuz. Sitemizden bakın, varsa başvurun, bakarız, gezeriz belki falan diyorlar yani. Bu kadar da rahat. Hani ümit veren de sonradan arayınca telefonunu falan açmıyor. Ha evet, ghosting var. Ciddi ghosting var. Bu arada hatırlıyor musun? İlk gittiğimiz zaman hani biz arabayı kiraladık ya, eşyalarımızı rahatça götürelim diye. Evin önüne kadar gittik. Bir sokak. Yani tamam, merkezi bir yer ama çok da hani şehrin göbeği değil yani. Bir İstiklal Caddesi değil yani. Trafiğe kapalı bir yer değil. Evin önünde park yeri bulamadık diye arabayı orada durdurmaya çekindik. Orada durdurup eşyalarımızı indirip hemen 1. kattaki, giriş katındaki eve valizleri bırakmaya çekindik, bir dörtlüleri yakıp. Dedik ki burada şimdi bize ne derler, belki yasaktır, başımıza bir iş gelir diye. Gittik, saçma sapan çok uzakta bir yere park ettik. Velhasıl biz korkumuzdan arabayı gerçekten saçma sapan tepelik bir yere bırakıp oradan valizlerimizi ittire ittire eve götürdük. Sonra da ev aramaya başladık. Sonra da ev aramaya başladık. Bir haftalık bir arayışın sonunda bir ev bulabildim. Biraz şehrin 1-2 mahalle dışında. Ama yani Bratislava çok küçük bir şehir. Bir başkent olmasına rağmen. Bunu hep söylüyorum Bratislava ile ilgili örneklerde. Arzu etseniz Bratislava havaalanına şehir merkezinden yürüyebilirsiniz. 1 saat sürer ama yürürsünüz. Evet, 1 saat, yani 1,5 saatte rahat. Şehrin herhangi bir yerine maksimum 1-1,5 saat yürüyerek varabiliyorsunuz. Yani en uzak noktasına gidebilirsiniz. Yani insanlar günübirlik Viyana'ya bisikletle gidip geliyorlardı falan mesela, ki Viyana'da aşağı yukarı 80-70 kilometre falan bandında bir mesafedeydi. Havaalanında 15 kilometre bandında bir mesafe. Evi tuttuk, evlere şenlik bir ev sahibimiz olduğunu çok daha sonradan anladık. Adamın kocaman bir evi var, kocaman bir bahçesi var ve birkaç tane de artı daire yapmış alt katına. Bizim tuttuğumuz ev böyle 1+1, çok yüksek tavanlı ve bahçeli bir evdi. Ve ilk görünüşte tabii ki inanılmaz şirin, inanılmaz tatlı bir evdi. Çok heyecanlandık yani tutarken. Evet. Ama ev sahibimiz deli çıktı. Judocuydu. Judocuydu. Kendi judo salonu falan vardı öbür tarafta, evin öbür tarafında falan. Adam ilk başta bize çok iyi davrandı falan. Arkadaşlarımız gelip gidiyor tabii arada. Adam İngilizce biliyordu. Eşi de İngilizce biliyordu. Bizle doğrudan iletişim kurabilen bir ev sahibi bulmuş. Kedimize okey vermişti. Evet, önemli kediye de olan. çok yapıyorlar. Sıkıntı çıkarabiliyorlar çünkü. Orada garip bir şey var. Ev sahipleri evin anahtarını, bir tanesini kendinde tutuyor ve evin kilidini değiştirmek gibi bir hakkınız yok. Yani istediği zaman eve aslında giremez. Kontratta gireceği zaman haber vermesi lazım. Yine ya başımıza bir şey gelirse diye herkesle iyi anlaşmaya çalışıyoruz. Neden bilmiyorum. Sanki biz oraya mülteci olarak gittik. Sığınmacı olarak gittik sanki yani. Almışız vizemizi, çalışma vizemizi, gitmişiz. Niye bu kadar korkuyorsun? İşte bunların hepsi tecrübe yani. Sürekli öyle hissettiriyorlardı. Öyle hissettiriyorlar, evet. Bir de ev sahibinden yazı alman gerekiyor ya, yabancı polisine ben burada kalıyorum diye bir yazı vermeniz lazım ve bunu ev sahibinin vermesi gerekiyor. Herkes o topa da girmek istemiyor. Ve bunların hepsi çok büyük gerginlik yarattı bizde ve biz her şeye eyvallah dedik. Sonra arkadaşlarımız evde kalırken sabahleyin
kapıyı bile çalmadan kapıyı açıp evde kim var diye bakmaya gelmiş. Ve bu insanlar salonda uyuyor çünkü evimiz 1+1. Daha sonra biz tatildeyken evimize girmiş defalarca. Saçma sapan videolar çekmiş, evimi pis bıraktınız falan gibi, kedi evi kirletti diye, ki öyle bir şey yok. Her gün evimize arkadaşımız gidip kediye bakıyor. Derdi aslında bizden daha çok para almak falan. O arkadaşlarımızı evde gördüğünde bize mesaj atıp şey demişti. Siz evime mültecileri mi alıyorsunuz gibi bir şey söylemişti. Neden? Çünkü arkadaşımızın sakalı vardı arkadaşlar. Sakallı insan Mültecidir gibi Mültecidir, bir bakış açısı. kaçaktır falan gibi, böyle aşırı cahil. Yani ben hayatımda böyle bir cahillik çok az gördüm. Çünkü görüntüde cahillik yok ya, güya Avrupalı ya. Daha da fazlasını bekliyorsun. Bu da çok yanlış bir bakış açısı. Bunları da zamanla öğrendik tabii. En son hatta başka bir eve taşınmak için oradan taşınırken bizden anlamsız yere bazı depozitoyu vermemeye kalktı. Ve artık o zaman birazcık palazlanmıştık. 1,5 sene falan Evet. olmuştu. Dedi ki istiyorsan paranın üstüne yat. Elden aldığım bütün kiraları vergi dairesine şikayet edip seni çok büyük sıkıntıya sokarız dedik. Biraz şöyle bir şey var. Yurt dışından gelen insanları evi kiraya verdikleri zaman biraz oradan bir avantaj da sağlayacaklarını düşünüyorlar. Ki bu adam turizm işi yapıyordu. Dünyayı geziyordu bir yandan. Ha evet, turizmciydi. Şeyi de vardı yani, Türkiye'ye dair de bilgisi, görgüsü, gitmişliği, gelmişliği de Evet. vardı ama. Peki evin bahçesinde donuyla dolaşmasını hatırlıyor musun? Evin bahçesiyle donuyla dolaşmasını hatırlıyorum. Silip donuyla dolaşıyordu. Unutulacak bir anı değil. Biz bir deliye mi denk geldik Büyük acaba? ihtimal. Biz neyse tabii bunların çoğunu bilmeden buraya yerleştik. Gittiğinizde kendinizi Slovakya yetkililere ben geldim diye bildirmeniz gerekiyor. Bunun için de yabancılar polisi, yabancı polisi diye bir yer var, birim var. O birim Slovakya'da havaalanından bile uzak bir yerde. Gidebileceğiniz en uzak yerde. Yürüyemeyeceğiniz tek yer. Belki de. Uzak, kimse yok etrafta, yani bir tek o bina var. Başka bir bina da yok. Öğrendiğimiz kadarıyla orada sıralar oluyor. Gecelerden sıraya giriliyor. Sabahına işte işlem yetişirse yetişiyor. Online böyle bir randevu alalım edelim falan gibi bir şey yoktu biz gittiğimizde. Geceden sıraya giriyorsunuz. Sabah sıranız gelirse, memurun da keyfi yerinde olursa sizin işlemlerinizi yapıyor, eksik belgeniz yoksa. Bu bütün gezegenler bir araya gelirse yani. Biz gerçekten gecenin bir saat yalan olmasın 9.30-10 civarı bir saat, son otobüsü o aralardı çünkü. Allah'ın unuttuğu bir yere gittik ve bir sıraya girmeye niyetlendik. Sıra bayağı uzunca bir sıra yani böyle. Görüneni o tabii. Meğersem sıra daha da uzunmuş çünkü sırada elinde listeli adamlar var ve diyor ki benim listemde 15 kişi var. Örnek veriyorum, tamam mı? Bu 15 kişinin de yerini ben tutuyorum gibi bir iddiası var o insanın. Yani millet battaniyesiyle gelmiş, Çadırıyla gelenler vardı. gelmiş. Bütün geceyi orada geçiriyorsunuz neticede. Allah'tan normal bir mevsimdi biz gittiğimizde, Eylül'dü. Yine de soğuktu ama. Yine de soğuktu, kışın daha da korkunç oluyor. Ki yani bu bir bina, bu binadanın dışında bir sıraya giriyorsunuz siz. Binanın içine girebilmek için. Bir güvenlik yok, binada açık bir yer yok, işte bir tuvalet yok, ısınabileceğiniz bir yer yok. Hani soğuk bir memleket. Soğuk memleketin baharı da geceleri soğuk oluyor. Ve en yakındaki tuvalete gidebileceğiniz yer 2-2,5 kilometre uzakta bir benzinlik. Şehirler arası bir yolda, tırların geçtiği bir yolda. Yandan yürüye yürüye o benzinliğe ulaşıyorsunuz. Bir kahve alıp ısınıyorsunuz. Tuvaletinizi yapıyorsunuz, geri dönüyorsunuz 2,5 kilometre. Zaten bir daha tuvaletiniz geliyor kahve içtiğiniz için. Bir daha gidiyorsunuz. İşte bu arada mekik dokuyarak geçti o gece aşağı yukarı. O arada da işte bir şekilde oyalanıyorsunuz yani sıkıntıdan ve soğuktan can vermediğiniz takdirde başarıyla sonuçlanıyor. Memurun da hoşuna giderse. Bir de soğuk Orada. savaş var ya, insanlarla bakışıyorsun devamlı Ha, işte. evet. Ben önce geldim. Hani şimdi abi 12 saat oradasın yani. Ben önce geldim yapamazsın. Bir yerde durup arkamda duracaksın diyemezsin. Millet sağa sola gidiyor, geri geliyor. Ama devamlı herkes birbirine şey yapıyor yani. Hani ben senden önce geldim, sen benden sonra geldin falan. Böyle bir saçma bir gergin bir ortam. Polisler de hiçbir şekilde yabancı dil konuşmuyorlar. Yabancılar dairesi olmasına rağmen. Biliyorlar, öyle yani anlıyorlar ama konuşmuyorlar. Marketlerde falan da böyle şeyler yaşadık. Süpermarketlerde. Aynen öyle, yani kendi aramızda işte bir markete girip bir şey alacağız, vereceğiz noktasında bir şey konuşurken insanların tuhaf bakışlarına ya da işte durdurup siz hangi dili konuşuyorsunuz diye sormalarına da maruz kaldık birkaç kere. Evet. O dönem tabii
Slovakya yerinde 1000'den az Türk vardı. Çok az yabancı vardı gördüğümüz kadarıyla. İnsanlar çok alışık değildi yabancıya ki bu şehir merkezinde artık neredeyse böyle. Şehrin biraz daha dışına çıktığınızda iyice kopuyorsunuz yani artık ortak bir dil bulamıyorsunuz insanlarla. Ne kadar merkez o kadar turistik, o kadar yabancı dil bilen. Bir de daha çok genç nüfus oralarda oluyor. İkiye bölünmüş. Yaşlı, orta yaş üstü böyle komünist eğitim almış. Komünist rejim zamanı eğitim almış. Gençler bambaşka bir eğitim almış ve Avrupa'yı dolaşıp gelmişler. Siyahla beyaz gibi aralarındaki fark inanılmaz. O yüzden yani iyi tecrübelerimiz de olmadı diyemem. Hatta AC/DC konserine gittiğimizde hatırlıyor musun? Hep gittiğimiz bir kafe vardı. 2 Evet. sene sonra taşındıktan aynı kafeye gittik. Ve garson kız bize hatırladı dedi. Neredesiniz siz? Ne zamandır gelmiyorsunuz falan dedi. Yani orada küçük bir topluluktuk. Türkler bir arada genelde takılıyordu. Zaten az insan var. İşte şirketten tanıdığın insanlar vardı senin ilk etapta. Daha sonra ben de Türkçe bildiğim için aynı şirkette bir pozisyona girdim. Ve şirketin içi İtalyan, İspanyol dolu. Evet. İtalyanlarla, İspanyollarla çok iyi arkadaş olabiliyoruz. Çünkü hemen hemen aynı insanız zaten yani. Futbol, yemek. Futbol, yemek, işte gürültü, Gürültü, tutku, sesli konuşma, kahkaha. kahkaha, Kavga, eğlence, kahkaha. kavga. Evet, bunları ortak paydada eritebiliyoruz yani. Evet. Beraber huzur içinde eğlenceli bir Evet. çalışma ortamımız vardı. Şirkette Türklerle İtalyanları ofisin belli bir bölümüne yerleştiriyorlardı. Hani çok gürültü yaptığımız için. Ya onlara göre daha gürültülü olduğumuz için diyeyim. Çünkü Slovaklar da hiç konuşmuyor ama Evet. çok sıkıcı ya. Pek konuşmuyorlar. Belli bir alkol seviyesinden sonra konuşmaya başlıyordu Slovaklar. Uf. O yüzden ne zaman bir buluşma olsa, bir Slovak evine gitseniz hemen şat ikram ediyor size. İşte babasının köydeki evinin bahçesindeki meyve ağacından yapılmış bir likör. Kör mü olacağım, sakat mı kalacağım? Hiç Daha ayakkabını çıkarmadan. hemen ayakkabını çıkarmadan getiriyor. Çünkü muhabbet etmesi lazım bence. Ya bu benim fikrim. Ben böyle hiç böyle motor öyle olmayabilir çalışıyor, yani. evet. Sanki motor öyle çalışıyor. İçki içmesi lazım yani. Ve bambaşka bir insan oluyor. Seninle halay çeker falan yani Tabii, böyle her o şey. noktaya gelir. Ama ondan önce sanki orada değilmişçesine de bir sessiz bir halleri var. Çok yakın güzel şehirler vardı. Evet. Viyana, Prag, Budapeşte. Viyana 1 saat, Prag 3 saat. Prag 3, Budapeşte Budapeşte de 2 2'ydi. saat gibiydi. Trenle. Gelen bütün misafirlerle defalarca gittiğimiz şehirler. Çok ucuz bir şehirdi bu arada yani. Oralar Evet, da fena Bratislava da değildi. ucuzdu. Viyana hariç. Viyana hariç, Prag'da, Budapeşte de ucuzdu. Herhalde 10'ar kere, 15'er kere falan gittiğimiz şehirler bu Prag, Viyana, Budapeşte yani. Evet, çünkü her misafir geleni Bratislava'yı gezdiremezsin yani. Hadi bir gün gezdin, 2 gün bile gezemezsin Bratislava'yı, küçücük bir yer. Alıyorduk, gidiyorduk işte Budapeşte'ye, Prag'a. Misafir artık tabii ki turistik yerlere girmiyorduk. Yani siz girin, çıkın biz Biz kapıda kapıda bekleriz. bekliyoruz diyorduk yani. Ama tabii ki Budapeşte'dir. Budapeşte'yi tek geçelim. İstanbul'a çok benziyor. Çok benziyor. Yani hem Çok güzel. eğlencesiyle hem mutfağıyla, bir sürü yerden yemeğiyle hem Mimarisi inanılmaz. mimarisi hem şehrin bazı yerlerinde tedirgin olabiliyorsun. O da İstanbul'u biraz anlıyor. Kaosu var. Kaosu var yani. İnce bir pisliği var yani. Evet. Bir sürü milletten insan var. Öyle tek tip insan yok. Çok yani o işte imparatorluk izlerini görebiliyorsun aslında. Evet, doğru. İstanbul'a benzemesinin sebebi bence biraz da o. Bir yıllarca büyük şehirdi burası mesajını veriyor şehir gerçekten içinde vakit geçirdiğinizde. Bu ev sahibimizle kavga yaşamamızı sağlayan esas mevzu da şuradaki arkadaş aslında. Bobin. Bobin. Biz bir tatildeyken Ceyda'nın mail adresine mi, benim mail adresime bir mail düştü. Hiç tanımadığımız ama şirketten bir çocuk. Ormanda yürüyüş yaparken Slovaklar yürüyüş yapmayı, doğa yürüyüşü yapmayı çok severler. Arabanın çarptığı, annesinin yanında canlanmasını bekleyen bir nevi bir yavru kedi bulmuşlar. Bunu sahiplenmek isteyen var mı gibi bir mail vardı. Biz de o aralar ikinci kediyi alsak mı falan diye kendi aramızda konuşuyorduk nasıl olur, nasıl ederiz falan diye. Daha tatildeyken çocuğa yazdık hemen. Bobin'i bize rezerve etti. Tabii ki Bobin değildi adı, kim bilir neydi hatırlamıyorum açıkçası. Bobin de ailemize Slovakya'da katıldı. Daha sonra da işte bu evdeki judocuyla Şuraya bir tane bebeklik fotoğrafını koyalım mı? kavgalarımızın sebebi oldu. Judocu evet. İkinci kediyi de almışsınız.
Duvarlar kedi kokuyor dedi bize. Duvarların kedi kokuyor. Biz Norveç'e bir işte karavanla bir kampa gitmiştik tatile. Orada evimize girip bir kedi daha var, duvarlar kedi kokmuş gibi bir sebeple. Aslında biz çıkacağımızı söylemiştik. Evet. Ona bozuldu. Kirayı arttırmak istiyordu. Sözleşmemiz doluyordu. Fırsat çıkarıp depozito üstüne yapmak istemişti. Ama öyle olmadı. Ama öyle olmadı. Öyle ondan sonra da 2 kedili bir hayatımız oldu Evet. Slovakya'da. Bir kere daha ev değiştirdik. Covid zamanı bir evde yaşıyorduk. Yine sorunlar yaşadık. İşte en üst katta ev akıtıyor ve rutubet var duvarlarda. Ev sahibi hiçbir şekilde yaptırmıyor rutubet olmasına rağmen, küf olmasına rağmen. En sonunda duş aşağı su akıtmaya başladı. Bunu da yaptırmıyor ve diyor ki suyu kullanmayın diyor ama biz Covid olduğu için hiçbir Usta şekilde bulamıyoruz. usta bulamıyoruz. Ustayı onun bulması lazım, bulmuyor, biz susuzuz. Adam asla ev yaptırmadı ve dedi ki, ne demişti ya, apartman dairelerinde 20 yıl normal bir süre. Bu Bu evde 70'lerde yapıldı 70'ler, dolayısıyla. siz bilmiyor olabilirsiniz ama gibi şeyler söylemişti. Bu da Kanadalı. Biz velhasıl şirkete gidip duş alıyorduk yani. Duş alıyorduk, evet ya, çok saçma. Kötü komşu derler ya, bize kötü ev sahibi yapar. Ev aldık. Bu kolay bir şey Slovakya'da. Kira kadar ödeyerek mortgage'ı full borca girerek ev aldık hiçbir peşinat vermeden ve verdiğimiz kira kadar mortgage ödeyerek biz bir ev satın aldık yani en sonunda. Dedik ki böyle olmayacak çünkü. Covid zamanında işte bazı kayıplar yaşadık. Önce babamı sonra annemi kaybettik. Ondan sonra da biz de dedik ki burada bize hayat çok da kolay değil. Bir yere gitmiyor, bir kısır döngünün içinde ilerlemiyor. Evet, yani mesela hasta olsak hastaneye gitmeye korkuyoruz. Yarın öbür gün çocuk sahibi olsak okula göndermek, hangi okula göndereceğiz, nasıl olacak, nasıl bir eğitim alacak? Biz Slovakça diline hiç alışamadık, ısınamadık. İş olarak da çok ileriye gidemiyoruz hani. Çünkü orada genelde operasyonel işler vardı. Tabii ki de hani daha böyle güzel işler de vardı ama çok ilerleyemiyorduk. Ama işin yüzünde gerçekten yaşanan onca kötü şeyden sonra bir değişiklik istedik. Sonra sana bir fırsat çıktı. Evet, şirket içinden bir fırsat çıktı. Başvurdum, kabul aldım. Dedim ki Yiğit gider miyiz? Yiğit dedi ki kurban oldum ya, gerçekten gideceğim. Bu adam benim için 2 kere işinden vazgeçti. Oradaki işinden istifa etti. Yiğit buraya geldikten sonra başka bir işe başladı. Ve Almanya'ya taşındık. Ve hiç de Slovakya'ya taşınmak gibi zor süreç olmadı, değildi. evet. Onu da bir sonraki videomuzda anlatırız artık. Aslında Slovakya ile ilgili anlatsak daha neler çıkar Tabii ama canım. arada anlatırız artık. Arada anlatırız, soru cevap yaparız. İsterseniz İsterim, yazarsanız. merak ettiğiniz şeyler varsa yazarsınız. Almanya'ya Anlatırız. taşınma hikayemiz bir dahaki videoda. Nasıl geldik, ne yaptık, ne ettik biraz onlardan bahsedelim. Bir dahaki videoda Almanya'ya gelişimizden, Almanya'daki ilk zamanlardan bahsedeceğiz. Teşekkür ederiz. Videonun buralarına geldiyseniz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Gelmişken bir de işte like olur, yorum olur. Bunlara da abonelik zaten. Biliyorsunuz, bunları artık söylemeye gerek yok. Şurada bir yerde. Bileniyor. Bir yerlerde abone var. Onu tıklarsanız. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.